Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutfakların vazgeçilmezi kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Kırmızı mercimek çorbasını daha vitaminli olması için taze kabak, havuç ve patatesle yapıyorum. Yani sebzeli mercimek çorbası da diyebiliriz. Hızlıca malzemelerimi sayayım sizlere. Orta boy doğranmış soğanım var. 1 fincan zeytinyağı. Bir orta boydan biraz büyük kabak. 1 büyük boy havuç. 1 büyük boy patatesim var. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı domates salçası. Bunu biber de kullanabilirsiniz. Benim şu an açıkta biber salçam olmadığı için domates kullanıyorum. Ama biber salçasıyla da çok güzel oluyor. 1 silme yemek kaşığı da tuz kullanacağım. 2 su bardağı, bu bardakla 2 su bardağı iyice yıkanmış, nişastasından ayrılmış mercimeğim var. Hemen yapmaya geçebiliriz. Ocağın altını açıyorum. Önce soğanlarımı ilave ediyorum tencereme. Hemen arkadan tereyağımı ilave ediyorum. Mis gibi kokusunun çıkmasını bekliyorum. Arkadaşlar keşke sizlere görüntü gönderebildiğim gibi koku da gönderebilseydim. Tereyağı ve soğan o kadar güzel bir koku saldı ki inanın anlatamam size. Bu çorbada ben çok iddialıyım. Yine bu çorbayı öğrenmemde bir ablamın faydası var bende. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi sebzelerimi sırasıyla soğanın içine atıyorum. Önce havucu atıyorum. Bir yandan karıştırırken arkadan hemen patatesi atıyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Havuçlarımı ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Havuçlarım, kabaklarım ve patateslerim soğanımla birlikte güzelce kavruldu. Üzerine zeytinyağımı ilave ediyorum. Yine zeytinyağımın çok kızmasına müsaade etmeden salçamı ilave edeceğim. Bu arada kettle'da yaklaşık 2 litre kadar su kaynattım. Sıcak suyum hazır bekliyor. Salçamı da kavurduktan sonra kırmızı mercimeklerimi atacağım. Sebzelerimin tamamı ve salçam iyice kavruldu. Hemen üzerine mercimeklerimi boşaltıyorum. Onları da şöyle iyi bir karıştırıp çok azıcık salçayla harmanlanmasını sağlıyorum. Fazla bekletmeden tuzumu ilave ediyorum. Ve kenarda kaynamış, hazır bekleyen sıcak suyumu koyacağım şimdi. Arkadaşlar siz bu ölçülerin tam yarısını kullanabilirsiniz. Ben sebzelerimi orta boydan biraz büyük kullandım. Sizler küçük havuç, patates ve kabak kullanırsınız. 1 su bardağı da su kullanırsınız. O zaman 1 litre suyla
4 kişilik bir yemek olur. Bizde çorba çok yendiği için biz de 4 kişiyiz ama çorba maalesef çok yeniyor. O yüzden yaklaşık 8 kişilik çorba yapıyorum ben. Bütün malzemem tenceremde hazır. Ben bunu düdüklüde pişireceğim. Düdüklümün kapağını kapatıyorum. Havasını iyice kontrol ediyorum. Tıklayıp 2 dereceye alıyorum. Kaynayıp tısladıktan sonra 3 dakika pişireceğim arkadaşlar. 3 dakika sonra çorbam hazır olacak. Ama çorbamı kapağını hemen açmıyorum. Yaklaşık altını kapattıktan sonra yaklaşık bir 5-10 dakika daha kendi kendine içinde pişmeye devam edecek. Düdüklülerin özellikleri böyle. Piştikten sonra birlikte sunuma geçeceğiz. 3 dakika pişirdiğim çorbamın altını kapattım. Yaklaşık bir 6-7 dakika falan oluyor kapattığım. Bir yandan üzeri için sosunu yapacağım. Sosu için cezvemi ocağa koydum. 2 yemek kaşığı dolu tereyağı koyuyorum. Erittiğim tereyağının içine bir tatlı kaşığı pul biber. Ben Maraş biberi kullanıyorum. Ve bir tatlı kaşığı da kuru nane kullanacağım. Kuru nanemi de nane mevsimi olduğunda kendim güzel topluyorum, yıkıyorum, kurutuyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Pul biberim kızıp rengini saldığında nanelerimi ilave edeceğim. Nanelerimi de biraz kızdırıyorum. Altını yarım yapacağım. Hafif hafif kızmaya devam edecek. Bu arada çorbamı hazırlayacağım. Çorbamın altını kapattım. Havasını aldım. Ve kapağını açıyorum. Blenderla iyice çekiyorum. Hiçbir sebze parçası kalmayana kadar iyice çektim. Çorbamın kıvamını göstermek istiyorum. Lokantalardaki çorbalar gibi hazırladığım sosunu çorbamın içine döküyorum. İsterseniz çorbanın üzerine dökebilirsiniz. İsterseniz servis yaptıktan sonra tabaklarınıza dökebilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi servise geçiyorum. Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.